26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna'nın Kiev şehrinde ülkemiz dahil pek çok Avrupa ülkesini derinden etkilemiş dünyanın en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Çernobil nükleer santralinde 4. reaktörde meydana gelen bir arıza sonucunda atmosfere ve tüm dünyaya çok tehlikeli gazlar salındı. Bu olay pek çok insanın anında, pek çok insanın ise radyasyona maruz kalıp zaman içerisinde kanser olmasına ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Benim de ölmeden önce yapılacak şeyler listemdeki en önemli maddelerden biri burayı ziyaret etmekti. Eşyalarımı topladım ve evden çıktım. Kiev'de bir gece geçirdim. Otel odama veda ettikten sonra sabah tur ekibiyle buluştum. Çernobil'in haritasını ve her an yanımızda radyasyon seviyesini ölçmek için kullanacağımız Geiger sayacını verdiler. Tur rehberimiz Oksana bize Çernobil'i anlatmaya başladı ve yola koyulduk. 2,5 saatlik yol sonrasında Çernobil bölgesine ulaştık. 18 yaş altı kişilerin bu bölgeye girmesi yasak. Buraya girerken tüm sorumluluğu kabul ettiğinize dair belgeler imzalıyorsunuz. Bölgede 30 yıl geçmiş olmasına rağmen çok büyük seviyelerde radyasyon mevcut ve bu sağlık için çok tehlikeli. Şimdi kontrol noktasına geldik. Pasaport kontrolünden sonra içeri gireceğiz. Burada inanılmaz derecede güvenlik önlemleri alınmış. Çok fazla asker var. Çernobil'de yüzlerce görevli ve asker çalışıyor. Giriş çıkışlar sıkı denetim içerisinde. Uymanız gereken kurallar var. Bölge içerisinde hiçbir şeye dokunamazsınız. Hiçbir hayvana yaklaşamazsınız. Hiçbir eşyanızı yere koyamazsınız. Radyasyon cihazının alarm vermeye başladığı yerlerde duramazsınız. Açık alanda hiçbir şeyi yiyemezsiniz. Havadaki radyasyon parçacıkları yemeğinize geçerek sizi hasta edebilir. 0.10 ile 0.30 arası radyasyon seviyeleri normal olarak nitelendirilir. Olayın yaşandığı gün bu değer normalin 15.000 kat yukarısına çıkmıştı. Bu seviyedeki radyasyona yalnızca birkaç saniye maruz kalmak bir kişinin ölmesi için yeterli. Fakat olaya ilk yardımı yapan reaktör görevlileri ve yangını söndürmek için gelen itfaiye ekipleri bunu bile bile daha kötü bir patlama yaşanmaması için kendi hayatlarını tehlikeye atarak çıkan yangını söndürmeye çalıştılar. O ekip olmasaydı ikinci bir patlama olma ihtimali çok yüksekti. Bu patlama Avrupa'nın neredeyse tamamını yok edebilecek bir boyutta olurdu. Bazı bölgelerde radyasyon seviyesi 50'lere ulaşıyordu. Bu seviye normalden 400-500 kat daha fazla. Orada birkaç dakika durmak hayati sonuçlar doğurabilir. Nükleer santralde olay yaşandığında 1000'in üzerinde otobüs derhal Çernobil'e geldi ve insanlara evlerini terk etmeleri için yalnızca 2 saat verildi. Şehirde yaşayan 50.000 kişi asla geri dönemeyeceklerdi. Tüm hayatlarını arkalarında bırakarak yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldılar. Bir sonraki durağımızda Çernobil'in simgelerinden biri olan Luna Park'a geldik. Burası nükleer kazadan tam 5 gün önce açılacakmış. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklar buraya oynamak için can atarken bir felaket yaşanıyor ve asla oynayamıyorlar. Luna Park'tan sonra terk edilmiş bir okula giriyoruz. Girdiğimiz ilk odada bizi inanılmaz bir görüntü karşılıyor. Yerlerde yüzlerce gaz maskesi. Aradan yıllar geçmesine rağmen öylece duruyorlar. Şimdi Çernobil'i en yukarıdan görebilmek için girmenin yasak olduğu bir binanın çatısına çıkıyoruz. Buradaki manzara büyüleyici. Terk edilmiş şehri bütün çıplaklığıyla görebiliyorsunuz.
gece konaklamak için Çernobil bölgesindeki askerlerin de kaldığı bir lojmana geldik. Sadece kapalı alanlarda yemek yiyebiliyorduk. Olay sonrasında derhal temizleme ve reaktörün etrafını kapatma çalışmaları başlamıştı. Reaktörün çatısındaki radyasyon yayan kayaların reaktörün içerisine atılması gerekiyordu. Bu işi yapmak için yapılmış robotları görmeye geldik. Bu robotlar radyasyon seviyesi çok yüksek olduğu için birkaç gün içerisinde bozuluyor ve kullanılamaz hale geliyordu. Bu yüzden insan gücüyle atık temizleme işlemine devam edildi. Reaktörün çatısındaki radyasyon yayan kayaları aşağıya atmaları için her işçinin yalnızca 1 dakika süresi vardı. Bu sürede hayatları boyunca alabilecekleri radyasyonu alıyorlardı. 60 saniye içerisinde her işçi 40 kiloluk 3 kayayı aşağıya atmak zorundaydı. Bu işlem durmaksızın 10 gün devam etti. Çatı temizlendikten sonra reaktörün etrafı binlerce ton beton ve metal parça ile kapatıldı. 30 yıl geçmesine rağmen günümüzde bu bölge hala çok tehlikeli. İçeri giriyoruz. Burası eskiden gizli bir askeri bölgeymiş. Burada Sovyetler Birliği deneyler yapıyorlarmış. Hatta büyük bir tane çanak varmış. Atılan nükleer füzeleri saptaması için yapılmış ama hiçbir zaman başarılı olarak çalışamamış. Bu da 5. reaktör. Şuraya da 6. yapacaklarmış. O kaza yaşandıktan sonra tabii 4. reaktörde kaza yaşandıktan sonra 5. reaktörün hemen yapımını bırakmışlar. Yapım aşamasındaymış. Her şeyi bırakıp gitmişler ve asla tekrar geri dönmemişler. Burada böyle üstünü kapatıyorlar. Bu arada 4. reaktöründe, bu reaktöründe 20 metrelik ve 20 tonluk betonlarla kaplıymış. Ona rağmen yanıp havaya uçuyorlar. Yani nükleer güç inanılmaz devasa bir şey. 4. reaktör patlamasaydı 5. olacaktı, 6. olacaktı. Ve toplamda 15-20 taneye kadar yapmayı düşünüyorlarmış. Kentin göbeğinde bulunan nehirde 2-3 metre boylarında kedi balıkları var. Bu bölgede av yasağı olduğu ve bu balıkların ömrü ortalama 100 yıl olduğu için uzun zamandır buradalar. Şimdi gireceğimiz yer pek güzel bir yer değil. Burada nedense balıklar üzerinde deneyler yapılıyormuş. Hiç anlam veremedim ama göreceğiniz üzere kavanozların içinde böyle yıllardır duran balıklar var. Neden acaba? Hiçbir fikrim yok. Bunları böyle farklı farklı kavanozlara koyup üzerlerinde deneyler yapıyorlarmış. Forbidden and everything is forbidden, but people still do that and it's very dangerous. They decided to destroy the basement and they really filled it with the sand, but knowing people who know this place very good, they say that there are another entrances. Al. Radyasyonun kalbine giden kapı burası. Evet. Artmaya başladı. Yok buraya asla gidilmez. Hey! Hello! Is there anybody? Evet. Şurada bir kapakçık gibi bir şey var. Al. Orası abi olay. Olay şurası. Ben çıkmak istiyorum buradan. Hiç mutlu değilim. Hey! I don't know. I'm in the garden. Yeah. I'm here. Çernobil ziyaretimin sonuna gelmiştim. Çıkmadan önce 2 farklı bölgede radyasyon taramasından geçtim. Tahmin ettiğimden çok daha farklıydı burası. Bende çok derin bir iz bıraktı. 30 yıl önce burada yaşananlar tüm dünyayı derinden etkiledi. Etkileri de hala devam ediyor. Ben de uçsuz bucaksız bu dünyadaki serüvenime Dubai'de başlamıştım. Şimdiki durağım da Çernobil'di. Ama yapacağım daha çok şey vardı. Buraya gelmişken en büyük korkularımdan birini de yendim. 150 metre yükseklikteki antenlere tırmandım. Ölmeden önce yapılacak şeyler listemdeki bu videoyu da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.